Merhaba arkadaşlar. Şimdi elimizin kafasına başlayacağız. Bunun için ten rengi ipimizi alıyoruz ve sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 6 sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Evet, şimdi 6 sık iğne yaptık. Sihirli halkamızı kapattık ve 6 tane arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen bunu buraya alıyorum işaretleyici olarak. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. 1 2 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 1 2 sık iğne, bir arttırma, bir iki 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 sık iğne, bir arttırma. Hemen bir sonraki sıraya geçeceğim. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma, 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 1 2 3 sık iğne, bir arttırma. Şimdi burada 1 2 3 4 sık iğne, bir arttırma. Bu sırayı 4 sık iğne bir arttırma olarak tamamlayalım. Evet, 4 sık iğne bir arttırma yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3
4, 5 sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızda bu şekilde 5 sık iğne bir arttırma olarak tamamlayalım. Evet, burada da 5 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bu sırayı da 6 sık iğne bir arttırma olarak döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı da 6 sık iğne bir arttırma ile tamamladım ve buradan itibaren artık düz bir şekilde herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan toplam 7 sıra düz örelim. Daha sonra göz deliklerini oluşturalım. Evet arkadaşlar, ben 7 sıra düz ördüm. Şimdi göz deliklerini oluşturacağız. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğne ördük. Bir zincir çekiyoruz. Bu zincir biraz gevşek. Hani böyle sıkı değil de biraz gevşek çekelim. Bir tanesini atlıyoruz. Biraz netleştireyim. Bir tanesini atlıyoruz. Buna değil, şuna, ikinciye batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Yine buna değil, bir sonrakine. İkinciye batıyoruz. Yani burada birer sık iğne atlıyoruz. Ve buradan sonrasını ilmek işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, işaretleyicime kadar düz bir şekilde ördüm. Şimdi buradan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buradaki boşluğumuza batıyoruz. Daha sonra şu ilk ilmekten tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptık. Boşluğumuza batıyoruz. Tekrar bu ilmekten devam ederek ilmek işaretleyicimize kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, düz bir şekilde ilmek işaretleyicime kadar ördüm. Burada göz deliklerimiz oluştu 6 sık iğne arayla. Şimdi oraya şu şekilde keçe kestiğimiz, şöyle ben ikisini üst üste koyarak kesiyorum. Birini çıkartıp daha sonra diğer gözüme takıyorum. Ben kahverengi 12 milimlik göz kullandım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama Heidi'de gözü kahverengi diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu sırada artırma yapacağız. İşaretleyicimizi şöyle alayım ben. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 10 sık iğne ördük. Şimdi bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Böylece 3 defa bir sık iğne, bir arttırma yapmış olduk. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne ördük. Burada da arttırma, bir sık iğne, arttırma, bir sık iğne, arttırma, bir sık iğne. 3 defa arttırma, sık iğne yaptık. Şimdi buradan sonrasını düz bir şekilde öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 sık iğne yaptık. İlmek işaretleyicimi ön tarafa alıyorum. Hemen buradan yine devam ediyorum. Ve buradan sonra herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan düz bir şekilde toplam 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, düz bir şekilde 4 sıra ördüm. Şimdi buradan sonra eksiltmelere geçeceğiz. Eksiltmeleri kısaca anlatacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sık iğne, bir tane azaltma. Bu şekilde bu sırayı 7 sık iğne bir azaltma olarak tamamladıktan sonra diğer sıralarda 6 sık iğne bir azaltma, 5 sık iğne bir azaltma, 4 sık iğne bir azaltma, 3 sık iğne bir azaltma diyerekten devam edeceğiz ve en son bir sık iğne bir azaltma yapacağız ve kafamızı o şekilde bitireceğiz, dolduracağız. Daha sonra da gözlerini işlemesini yapacağız, ağzının işlemesini, burnun işlemesini yapacağız. Evet arkadaşlar, ipimi bu şekilde ben buradan geçirdim. Şu göz işlemesini yapacağım. Hemen şöyle denk gelen bir kısımdan çıkarak şu şekilde sabitliyorum. Daha sonra denk gelen bir diğer kısımdan çıkıyorum. Şöyle. Hemen bu taraftan diğer göze geçiyorum. Şöyle bir pense yardımıyla da kolay çıkarabiliriz. Şurada bir parça mesela keçeden fazlalık var. Onu kesebiliriz de istersek. Hemen bu tarafa geçtim.
Diğer taraftan çıkıyorum. Şunu çok sıkı yapmazsak daha güzel durur. Sıkı yaptığımızda keçenin altında kaybolur. Hemen buradan çıktım. Şu şekilde göz etrafını işliyoruz. Daha sonra bunu biraz kafamızın içinde gezdirelim. Daha sağlam olması açısından. Bunu bu şekilde gezdirdik. Şimdi hemen ben pembe ipimi takıyorum arkadaşlar. Ağzını yapalım. Yani ben aslında herhangi bir sayı kullanmıyorum bu konuda. Tamamen kafama göre, hani neresi daha hoş durur diye bakarak yapıyorum. Şu şekilde aldım mesela. Şöyle bir alt sıra. Hatta ben burada şu iğnemi çıkaracağım. Şöyle sivri uçlu bir iğne kullansam daha güzel olacak. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Sivri uçlular bu küçüklerde daha iyi oluyor işlemede. Çünkü mesela bu her ilmeğe değil de ilmek şeylerine de batıyoruz. Yani ilmek ortaları, ilmek içleri neresi denk gelirse oraya batıyoruz. Çünkü sadece ilmek boşluklarına batmayı düşünürsek küçüklerde çok güzel bir görüntü alamayız. Hani küçüklerin aslında yapımı biraz daha zordur büyüklere göre. Mesela sivri uçluyla yapıyorum ki burada ilmek boşluğu değil de ilmeğin üzerinden çıkıyorum. İşlemesi de biraz zor olabilir. Ama dediğim gibi hani daha güzel durmasını istiyorsanız bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet, tok uçlu iğneyle, hani küt uçlu iğneyle de yapılabilir ama yani çok güzel görüntü olacağını düşünmüyorum. Çünkü bebeğimiz zaten küçük. Şu şekilde burayı mümkün olduğunca böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Şu uçtan çıkmaya çalışıyorum ama bir daha deneyeyim. Bunda zaten gerçekten en zor kısmı sanırım küçüklerde işleme olanlar. Mesela ben şu an çıkamıyorum. İlmek içinden çıkması gerekiyor ve iğnem ilerlemiyor o yüzden. Da bazen ben şöyle yardım alıyorum. O yüzden de çok iğne harcadığım da oluyor. Ve harcadım iğnemi bir tanesini maalesef. Şu an. O zaman başka bir iğnemize geçelim. Değil mi? Hemen ben bir başka bir iğnemizi takayım.
Evet, bu iğneyle biraz daha kolay olacak. Daha ince. Yani dediğim gibi mesela şu iğnem benim burası çok kalın değil. Biraz önceki biraz kalındı. O yüzden geçmedi mesela. Bu daha rahat geçer. Elime o geldi, onu takmıştım. Kalın olmamasına rağmen gördüğünüz gibi geçmiyor. Evet, bir tane daha geçirsek zaten yeterli olacak. Evet. Şimdi bunu da şöyle yürütelim. Bu tamam. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Beyaz ipimi takacağım. Şöyle ben küçük bir düğüm atıyorum ucuna. Bunu şu pembenin biraz içte kalacak kısmından, çok değil ama birazcık, şöyle çıkıyorum. Sonra bu taraftan batıyorum. Bunu buradan çıkarıyorum. Bunu yaparken şöyle bir dengeliyorum önce. Şöyle. Evet. Bir tane daha yapayım. Evet. Mesela şunun altında kaldı. Bunu buradan, bu pembeyi bunun altına koyalım. Evet. Şu şekilde ağzı da oldu. Şimdi önce peruğumuzu örelim isterseniz arkadaşlar. Peruğumuzu örmek için kahverengi ipimizi kullanacağız. Tabii ki 2 milimlik tığımız. Ve 6 sık iğne ile başlayacağız sihirli halka içine. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen kapatalım. İlk sıramızı artırma yapıyoruz. 6 arttırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artırma yaptık. Hemen geçiyoruz bir üst sıraya. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma,
bir sık iğne, bir arttırma. Kahverengi çok net görünmüyor arkadaşlar maalesef. Siyah ve kahverengide bu sıkıntıyı yaşıyorum. O yüzden anlatmaya çalışıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma, 6 defa yaptık. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Orada da yine 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Evet arkadaşlar, ben şuraya kadar ördüm. Ben şunu şöyle kısaca anlatacağım. Dediğim gibi 6 sık iğne, daha sonra 6 arttırma, daha sonra bir sık iğne, bir arttırma, daha sonra 2 sık iğne, bir arttırma, 3 sık iğne, bir arttırma, 4 sık iğne, bir arttırma ve şu son sıra 5 sık iğne, bir arttırma. Kafada olduğu gibi bu şekilde yaptık. Şimdi buradan sonra devam ediyorum ben. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir tane arttırma yaptım. Bu sıranın tamamını bu şekilde örmeyeceğiz arkadaşlar. İkinci olarak 1 2 3 4 5 6 sık iğne, bir tane artırma yaptım. 2 defa 6 sık iğne, bir artırma yaptık. Şimdi 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Burada 6 sık iğne ördük. Zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Buradan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi burada bir tane sık iğne atlıyoruz. Diğerinden, ikinciden gösterebildim mi? Biraz daha yaklaştırayım. Şimdi burada bu ilk sık iğneyi, ışıktan görünmüyor. Şu ilk sık iğneyi atlıyoruz. Şu ikinciye batıyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ve 43. 43 sık iğne yaptık. Zincir çekip dönüyoruz. Bu sırayı düz bir şekilde şu uca gelene kadar 42 sık iğne olarak örüyoruz. Ama burada şu sık iğne, yine bir tane sık iğne atlıyoruz arkadaşlar. Yani bir sık iğne atlıyoruz. İkinciden itibaren düz buraya kadar 42 sık iğne oluyor. Evet arkadaşlar, 42 sık iğne ördüm. Şimdi tekrar burada
zincir çekip dönüyoruz. Yine bu sıraya kadar bir sık iğne atlayarak devam ediyoruz ve bu sıraya kadar 41 sık iğne örüyoruz. Şimdi bu sırayı da ördüm arkadaşlar. 41 sık iğne, yine zincir çekip dönüyorum. Yine bir sık iğne atlıyorum. Bir diğerinden devam ediyorum. Bu şekilde 39 sık iğne öreceğiz. Sonda bir ilmek kalana kadar. Evet, burada son bir tane ilmeğimiz kaldı. Ona arttırma yapıyoruz. Ona bir tane arttırma yapıyoruz. Zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Burada şu ilmeğimize, ilk ilmeğimize yine artırma yapıyoruz. Ve geri kalanını düz şekilde sonda bir ilmek kalana kadar, şu son kısımda bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar, sona geldim. Burada yine bir tane arttırma yapıyorum. Zincir çektim, döndüm. Burada ilk ilmeğe yine artırma yapıyorum ve geri kalan ilmekleri, yani 39 sık iğne olarak, bir bakıyorum hemen, pardon. Şimdi buradan bir tane arttırma yaptım. Sonra 39 sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, 39 sık iğne ördüm. Gördüğünüz gibi burada kalıyor. Buradan tekrar zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burada bir sık iğne atlıyorum. Ve diğer sırayı burayı toplamda hemen bakıyorum. Bir sık iğne atladık. 38, 39. Evet. Buradan sonra 38 sık iğne öreceğiz bu tarafa doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle şurada kalıyor 38 sık iğne. Şurada kalıyor. Buradan tekrar bir zincir çekiyoruz. Şu şekilde oluşmaya başladı zaten. Hemen dönüyoruz. Bir sık iğne atlayarak buradan düz bir şekilde 34 sık iğne örüyoruz. Evet arkadaşlar, 34 sık iğne buraya geliyor. Şu şekilde kalıyor. Buradan tekrar zincir çekiyoruz. Burada sık iğne atlamıyoruz. Direkt ilk ilmekten itibaren örüyoruz. Toplam burada 32 sık iğne öreceğiz. Döneceğiz. Evet arkadaşlar, 29 sık iğne ördüm. Yine burada kalıyor tabii ipimiz. Hemen bir zincir çektim. Yine sık iğne atlamadan ilk ilmeğe batarak buradan düz bir şekilde 26 sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, burayı da ördük. Toplam 26 sık iğne şuraya kadar gelmiş oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Burada iki tane arttırma yapacağız. Bir, iki arttırma yaptık. Şimdi buraya kadar şurada iki sık iğne, şurada iki sık iğne kalana kadar yine düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, burada iki tane kalmıştı. O iki taneye bir arttırma ve iki arttırma yapıyoruz. Son kalan iki ilmeğe de arttırma yaptık. Zincir çektik, döndük. Burada tekrar iki tane arttırma yapacağım. Bir arttırma, iki arttırma. Yine sonda şurada iki ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar ördüm. Bu son iki tanesine yine arttırma yapıyorum. Tabii ipimi, iğne tığımı geçirebilirsem artırmamı yapacağım ve yaptım.
Hemen bir zincir çektim. Buradan itibaren sık iğne atlamıyoruz. Aynen olduğu gibi toplam 28 sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, 28 sık iğne ördüm. Şurada kalıyor. Buradan zincir çekip dönüyorum. Burada 2 tane artırma yapıyorum. 1 2 2 artırma yaptım. Şimdi buradan itibaren 22 sık iğne örelim. Evet, 22 sık iğne ördüm. Gördüğünüz gibi burada kalıyor. Hemen burada zincir çekiyorum. Yine bu ilk 2 ilmeğimize artırma yapıyorum. Bu 2 ilmeğimize artırma yapıyorum. Daha sonra 24 sık iğne örüyoruz. Evet, buraya kadar düz ördüm. Şimdi zincir çekip döndüm. Burada tekrar bir tane artırma yapıyorum. Ve buradan düz örmeye devam ediyorum. Sonda bir ilmek kalana kadar. Bu sonda kalan bir ilmeğe de artırma yapacağız arkadaşlar. Ve zincir çekiyoruz. Burada uzunca bir ip bırakıyoruz. Çünkü kahkülümüzü dikeceğiz. Pardon, peruğumuzu dikeceğiz. Şimdi bir bakalım hemen. Yerleştirelim güzelce. Evet. Şu şekilde. Şunları da geriye şöyle biraz kıvıracağız. Şurada bir içeride kalan kısım var, onu da alayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdik. Şunlar şu şekilde açık kalacak şekilde. Yani bunlar bu şekilde açık kalacak şekilde. Ama bunlar sabitlenecek. Bu şekilde dikeceğiz. Göstereyim isterseniz ben size hemen. Şimdi ben burayı şöyle ayarladım kendimce. Şöyle gevşek bir şekilde yürüttüm. Çok takıldı. Dikeceğim yere kadar yürütüyorum ki görebilirsem. Gerçekten kahverengi ve siyah ipleri örmeyi çok hoşlanmıyorum aslında. Ama sanırım birçok yerde de kullanılıyor. Şöyle bir bakayım ben hemen. Düzelteyim. Bence şu şekilde güzeldir. Evet, bu şekilde arkadaşlar şuraya kadar yürüttüm gördüğünüz gibi. Daha sonra şu ilmeklerden uygun olan kısımdan şu şekilde, tabii bunu düzdürmüyoruz çünkü bu geride durması lazım. Bu elyaflar illaki çıkıyor. Burada yine şunun şu şekilde kalmasını sağlayacağım.
Onun için şöyle şu alttakine batmadım şu an, henüz farkındaysanız. Şuradan ilmeğimi çıkartacağım. Şuradan şöyle ben bir ilmek aldım. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben biraz bir şey dursun istediğim için yapışık durmasın istediğim için şu şekilde o ilmeği oradan gerdirdim. Bakın yine aynı şekilde mesela şu ilmeği alıyorum. Biraz önce çıktığım yere batıyorum. Biraz gerdirdiğimizde zaten o kendini çektiriyor. Şöyle. Biraz da elimizle düzelttik mi? Çünkü bir taraf genelde yatıyor, bir taraf yatmıyor. Bu şekilde olmuyor. İpimize dolandı elyaflar. Bunları sonradan da temizleyebiliriz zaten. Kusura bakmayın arkadaşlar, bazen kameradan kayıyorum çünkü ilmekleri göremiyorum, batacağım. Fark ediyorum ama biraz geç olabiliyor. Bunu diktim. Şimdi şuradan şuraya batacağım. Ne için? Tabii ki kaşlarımız için. Şöyle alıyorum. Ortalama. Diğerinde sayalım arkadaşlar. Yine ben yanlış yapmayayım. Buradan 1, 2, 3, 4. Bir alt sıranın 4. 1, 3, 4. Evet. Hatta şöyle. Şöyle kaşımızın birini oluşturalım. Hemen diğer tarafa geçelim. 1, 2, 3, 4. Bunu da buradan çıkalım. Evet, bunu burada biraz yürütebiliriz. İğnemizi. Şimdi şu şekilde yaptık. Hemen
Şuradan giriyoruz. Şu üstten çıkıyoruz. Hemen 2 ilmek yanına batıyoruz. Tabii bunu kurtaralım. Çok pardon. Gerçekten işleme işi biraz zor oluyor. Bence bu kadar yeterli. Bir tane de son çıkmak için geçelim. Şöyle, evet. Bunu da ben biraz yine şöyle gezdireyim. Hemen kesiyorum ipimi. Şimdi arkadaşlar birkaç rötuşumuz var tabi. Önce kulakları yapacağız. Kulaklar için bence 5 sık iğne yeterli. Sihirli halka içine 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. Bunu böyle kapatıyoruz. Daha sonra bunu tabi dikeceğimiz için uzun bırakıyoruz biraz. Şu ipimize ihtiyacımız yok. Hemen bunu bir iğneme geçireyim. Kulaklar için 5 sık iğne yaptık. Zaten bu yeterli olacaktır. Şurada bir parçamız. Şimdi bunu şöyle bir bakayım ben tekrar. Hemen bir bitimi şuna da yapabiliriz. Bakayım nasıl olur. Yok, bir önceki. Şuraya şöyle tam ortadan geçiyorum. Ben bütün dikim işlemini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar, ama hani elimden geldiğince tabii ki. Çünkü hani gerçekten çok zor oluyor küçüklerde dikmek. Yani ben hani ben de ördüğüm için biliyorum hani. Büyüklerde daha kolay ama küçüklerde biraz daha zor olabiliyor. Şu şekilde kulağımıza diktik. Bunu da herhangi bir yerden sabitleyebiliriz. Bu burada bekleyebilir. Şimdi bunda bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela kahverengi ipimi alayım ben. Size bir tarafını göstereyim. Size bir tarafını göstereyim hemen. Buradan girerse iğnem yetişir mi bir bakayım hemen. İğnemi çıkarabilirsem. Mesela şu alttan çıkayım, olmadı. Şu şekilde çıkıyoruz. Şunlardan şöyle
şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey olacak. Kulaklarımız, kafamız. Kulağımız biraz yukarıda kalmış arkadaşlar. Onu ben ayarlarım zaten. Dediğim gibi bu şekilde buraya rötuş atıyoruz. Kulağımız bir tık yukarıda olmuş. Onu bir tık daha aşağıya yapalım. Çünkü gözden yukarıda olduğunda biraz çirkin duruyor. Onu ben daha sonra halledeyim arkadaşlar. Siz de bir sıra aşağıya alın onu. Hani şu göz hizasında olsun biraz daha. Göz hizasında olduğu zaman daha şık durur. Şimdi isterseniz başka bir şeyimiz kalmadı. Zaten herhangi bir gösterebileceğim. Dediğim gibi bunu aşağıya alalım biraz. Daha güzel durur. Bir sonraki videoda da elbisesini örelim. Boynunu dikerek tamamen tamamlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.